Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizin sorulardan kanalımıza birçok profesyonel olma yolunda olan arkadaşlar var. Yarışma yapmak istiyorlar. Yarışmacıların birçoğu da yani yeni trend olan atletik fizikle alakalı yarışmalar yapmak istiyorlar. Atletik fizikle alakalı tabii ki şöyle çok yanlışlar var. Ne yazık ki vücudunuzu etüt ederken yanlış anlaşılmalar var. Şöyle yanlış anlaşılmalar var. Şimdi atletik fiziği çok basite indirgediğimizi düşünüyorum. Yani atletik fizik sanki bodybuilding'in çok altında bir sınıfmış gibi davranılıyor. Aslında inanın emek farkı yok. Atletik fizikle vücut geliştirme arasında nüanslar çok ince. Yani atletik fizikte bile derece yapıp ileri düzeyde bu işi yapmak istiyorsanız vücut geliştirmeden pek farkı yok. Yani atletik fiziği şöyle işte kapasitesi düşük, biraz daha ya vücut geliştirmeci ben olamam deyip girerseniz açıkçası başarılı olmanız imkansız. Çünkü atletik fizik ne yazık ki vücut geliştirme kadar zor bir branştır. Hatta şöyle zorlukları var. Vücut geliştirmede siklet atladıkça hatalar kapanabilir ve siz kendinizi kötü bir anatomide bile iyi bir vücutçu haline getirebilirsiniz. Çünkü şöyle düşünün. 3 vücut formunda da veya karışık vücut formlarında da büyük şampiyonlar yetişmiştir. Fakat atletik fizik için aynı şeyi ne yazık ki düşünmüyorum. Çünkü Allah vergisi ve bir genetik olması lazım. İşte bel oranlarının, lehen kemiğinin biraz içeride olması ve omuz genişliği ve işte o kollardaki volüm, omuz başında. Şimdi bize fotoğraflar yolluyorlar. Aslında çocuk çok iyi. Ama bir vücut geliştirmeci olabilecek volümlerde, işte kollarının volümleri, omuzun volümü bilmem ne, sadece bacak çalışmamak uğruna atletik fizikle kariyerine başlıyor. Yani herkes atletik fizikle kariyerine başlayamaz. O kalem gibi çok güzel armonide Allah vergisi bir durum olması gerekiyor. Şimdi yani o zaman ne yapacağız? Hani yarışmayalım mı diyeceksiniz ama yani şöyle bir durum var. Gerekirse yarışmayacaksınız. Belli bir işte 3-5 senelik bir durum daha bekleyeceksiniz. Vücut geliştirmeye bir yerden başlayacaksınız. Çünkü inanın çok güçlü, yani bazı çocuklara bakıyorum, yarışmada tartılara gidiyoruz. Dünyada da bu böyle. Ya aman Allah'ım, omuz başları, kolları, yani vücut geliştirmede rakibin olsa korkacağın adamlar bir bakmışsın şort giymiş ve atletik yapmaya çalışıyor. Yani ya anlıyorum, bacak, kalça, işte bu kombinasyonlarda eksiklikler varsa bunları tamamlayabilirsiniz ama herkes atletik fizik olmaz. Yani atletik fiziği basite indirgemek ne yazık ki tamamen o podyuma çıkıp ve inmenizden ibaret olur. Yani belki ilk 10'a bile giremezsiniz. Çünkü o vücut ve süliyet atletik formlarda olması lazım. Şimdi atletik formlarda da kilo ayarlaması neden yok? Tartıda size kilo sormazlar. Çünkü atletik görüntü 70 kilo bir insanda atletik fizikli olabilir, 90 kiloda. Yani bu kasların büyük olması atletik görüntüyü kesinlikle ve kesinlikle bozmaz. Sadece çok fazla volümlerinin bodyci gibi sert, aşırı derin ve işte o işte hardcore definisyon olmaması gerekiyor. Bunu da genetiğinizle birleştirdiğiniz zaman çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii ki hoca arkadaşlar da ne yazık ki eğitmen arkadaşlar da yani kimse bizim camiamızda kral çıplak demiyor. Yani atletik fiziğe uygun değilse işte sen atletik fiziğe uygun değilsin demiyor. Belki de biraz heves kırmamak adına ama normlar belli. İşte yan dönüşlerde, o çeyrek dönüşlerde neredeyse bakın pro yarışmaları bile seyredin. Neredeyse bodybuilding kapasiteli adamlar yarışıyor. Fakat yan çeyrek dönüşlerde neredeyse bel yok oluyor. Yani o ve bel inceliği de yetmiyor. Ona göre bir omuz başı ve çok dizayn gereken bir durum. Ve atletik fizikte neredeyse kişisel karizmaya bile %2'lik, 3'lük bir puan veriyor. Yani eliniz, yüzünüz, saçınız, duruşunuz, sahne performansınız, ışığınız, bir sürü kıstas var. Yıllar önce sadece bodybuilding varken klasik bodybuilding çıktı. Klasik bodybuilding nedir diye neredeyse dalga geçiriyordu. Şimdi klasik bodybuilding çok revaçta bir hale geldi. Atletik de çıkınca atletik için dendi ya, atletik fizik de işte şort giyiyorlar aman vücut geliştirme mi falan. Ben ona tam katılmıyorum. Hatta sikletler çoğaldıkça
sektör canlanır ve yarışçı sayısı artar. Çünkü bir vücutçunun neredeyse bir yarışma yapması, genetiği düzgünse bile 5 ile 10 yıl arasında bu sefer sıkılıp bırakıp müsabık sayısı az oluyordu. Böylece bir atletik fiziği de işte uygunsa 2-3 yılda bir podyum deneyimine sahip olabiliyor. Diğer 3 yılda da yani yurt dışı dereceleri bile yapabiliyor. Türkiye'de ilk başladığında açıkçası o dönemde derece yapmışları ayıp olmasın ama yani açıkçası adele yetersizliği, işte midesi çıkmış, hafif kuru insanlar, işte kötünün iyileri seçildi. Tabii iyi arkadaşlar da vardı, tenzih ederim yani, ayırıyorum onları ama ilk girişini söylüyorum. Dünyada da böyleydi. Bir kavram kargaşası vardı. Açıkçası milli takıma da giden arkadaşlarımız zorlanıyordu. Bir dönem gidiyorsun iri ve volümlü istiyorlar. Bir dönem çok irisin diyorlar. İşte böyle ol, şöyle ol derken bir yere oturdu. Şimdi atletik fiziklere bakın, neredeyse vücut geliştirmeci size'ında insanlar var. İşte bu size dediğim iş yani illa vücut işte atletik fizik olan küçücük olacak anlamına gelmiyor. O armonisi, yani o atletik görüntü, o sahneye çıktığı zaman, durduğu zaman o V görüntü, işte hatta şöyle, atletik fizik çok başarılı olduğunu düşünüyorum atletik fizikte Türkiye'nin. O şorttaki kalçanıza bile bakılıyor. Bacak çalışmayan atletikçiler için söyleyeyim, kesinlikle şortta böyle bomboş hiçbir kalça emaresi olmazsa ne yazık ki oradan da puan kesiliyor. Kalflar çok büyük olmasına gerek yok ama formlu bir kalf gerekiyor. Belinin altında işte latissimus dorsi, o beldeki şey neredeyse aslında bodybuilding'deki aynı kurallar. Gluteus'la işte belin o bütün kıvrımları gözükecek. Yani bunları neden anlatıyorum? Bu videoyu şundan çekiyorum. Şimdi atletik fizik birazcık böyle six pack, 3-5 tane işte damar gören, ben acayip atletik, işte salonlarda yarış kazanılmaz. Salonda şimdi şöyle, tabii ki çoğu insanlar sedanterden hallice. Zaten çok iyi değil. İnsanlar kilo şikayetiyle geliyor. Birazcık bir şey yapan, bir bakıyorsunuz işte kendini atletik fizik şampiyonu gibi gözüküyor. Ne yazık ki hayal kırıklığıyla yarışmayın demiyoruz ama yeterliliğiniz, en azından podyuma yakışacağınız bir dönemde yarışmanız. Çünkü demoralize olursunuz. Orada büyük bir savaş var ve atletik fizik kategorisi çok kalabalık geçiyor. Bunun da nedeni bu dediğim hani dezavantajlarından bahsettim ama avantajları 2-3 yılda da bir güzel anatominize uygunsa yarış yapabiliyorsunuz. Hep arkadan bir rakip geliyor. Allah vergisi genetik de bununla birleşince doğru bir hocayla ve antrenörle kendi de işi çözdüyse ilerleyebiliyor. Onun için çok rakip olan, bazen podyumda 80 kişiler oluyor, 90 kişiler oluyor. En son zamanda tabii artık insanlar öğrendi, o kadar kolay olduğunu düşünmüyor. 20'lere 25'lere düştü. Fakat orada hiç yarışamadan podyumdan inersiniz. Yani bu sizin vücudunuzun kötü olduğu anlamına gelmez. Fakat atletik normlar kesinlikle ve kesinlikle şu V görüntü, işte o belin inceliği, keskinliği, her şeyi yakalayıp podyuma çıkmanızı öneriyorum. Bir de işte dünyadaki şeyden bahsedeyim kısaca size, gelişimden. Şimdi Mr. Olympia ile birlikte biliyorsunuz çok böyle hepimizin hayran olduğu çok iri ve inanılmaz vücutlar. Fakat son dönemde Demir Nesil'i falan seyretmişsinizdir. Çok büyük yetenek de olsa olimpiyaya çıkmak istemeyen vücutçular da var. Altta klasik pro 212 işte daha böyle soft yarışmalar var. Açıkçası yani orası o işin zirvesi olmasına rağmen aşağılarda pro yarışmalar yapmayı tercih eden vücutçular var. Çünkü artık o kadar irilik ve o kadar ölçü çok da artık tercih edilen bir durum değil. Açıkçası keskin, daha sert, daha estetik vücutlar açıkçası daha çok revaçta. Şunu da şundan anlatayım size. Milli takımda biz şimdi şöyle rakiplere bittikten sonra bakıyoruz, diğer sikletleri, arkadaşlarımızın rakiplerine. Mesela diyaframı, işte o göbekli bodyciler, insülin ve growth'un çok yüklenmesinden, beli kalın olan direkt bir olacak adamları 4-5 yaptılar. Yani adele yetmedi. De artık irilik okey, tabii ki vücut geliştirme volümlü, işte kaslı ve güçlü insanların işi. Fakat estetikle birleşmesini isteyen
bir duruma dönüştü. Çünkü vücut geliştirmenin bence yarısı büyüklükse yarısı da estetiktir. Bu da birleşip iş yapılması. Hatta olimpiyada da böyle. Olimpiyada irilikle olsaydı Big Ramy şu anda şampiyon olması gerekiyordu. İnanılmaz bir size var. Fakat derinliği, işte definisyonu ve estetikle birleşmediği için iyi dereceler yapıyor ama zirveyi oynayamıyor. İşte atletik fizikte de durum bundan da daha fazla bir işte simetrik durum olması gerekiyor. Düşünün pro arenalardaki çoğunun, hatta işte çoğu atletikçi sonra klasik bodybuilding'e geçti. Demek ki neredeyse bodybuilding kadar kaslı ve güçlü gözükmeniz gerekiyor. Yani onun için hani şunu şöyle düşünmeyin. Ya bu atletik fizik kolay, ben podyuma çıkayım yani işte 1 olurum 5 olurum falan. İş derece değil. Oraya yakışacak formu yakalayın. Tabii ki çıkın. Onun için iyi antrenörlerden destek alın, sizi yönlendirsin. Yani o hayalleriniz bir yarışta, 2-3 yarışta olmayacak ama lütfen hani demoralize olursunuz. Onun için en doğru zamanda çıkın. Derece yapmanız önemli değil fakat oraya yakışın. Bu konuyla alakalı diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu aralar videolara biraz salladık ama inşallah hızlı bir geri dönüş yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.